Evet, her şey onda devam ediyor sevgili izleyiciler. Bu bölümümüzde de dedik ki Türkiye'nin The İmam olarak tanıdığı Selman Okumuş bizimle birlikte olacağız. Zaman zaman biz stüdyomuzda kendisini ağırlıyoruz ve çok keyifli sohbetler yapıyoruz. O görüşmediğimiz arada Selman Bey bir filmde rol almış. Bugün biraz onun üzerine ve hayat üzerine sohbetleyeceğiz. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk. Ne kadar oldu? 2 ay falan oldu galiba değil mi görüşmeyeli? Yaklaşık 2 ay oldu. Ve bir film projesiyle karşımıza çıktınız. Efendim hayırlı işlerde birbirinizle yarışın diyor Kur'an-ı Kerim. Affedersiniz. Dışarıdan mesleğin erbabı olmayan, gerçekte hoca olmayıp sarığın cübbenin ne olduğunu, onun ne kadar ağır bir görev, sorumluluk olduğunu bilmediği halde onu giyerken, çıkartırken, namazda üzerindeki duruşu, cemaatin önündeki duruşunu, bu cübbeye girmek kolay değil. Rütbeye cübbe giydiriyorlar tarih boyunca. Doktor giyer, hakim giyer, avukat giyer, hocalar giyer, üniversitede kürsü sahibi hocalar giyer. Herkes giyemez. Ama o rütbe yokken de cübbeyi giydiğiniz zaman da maalesef hoca zannedilir, alim zannedilir, itibar edilir. Fakat birkaç gün sonra olayın farklı yüzü ortaya çıkınca da bu sefer bütün hocalar böyle mi diye bir sonuç çıkar. Bu da doğru bir şey değil. Herkes cübbe giymemeli. Buradan sınıf ayrımı yaptığımdan değil, hak eden giymeli. Biz çocukluğumuzda kendimizi camide bulduğumuz için büyük hocaların elinde yetiştik. Allah hepsinden razı olsun. Böyle bir film projesi geldiğinde çok kısa bir proje. Yani belki 10-15 dakikalık bir çekim oldu. Ne kadarı bilinecek bilmiyorum sinemada. Ancak dedim ki ya yabancı filmlerde öyle bir papaz, öyle bir haham modeli ortaya koyuyorlar ki gerçekten bir insan hiçbir dine mensup olmasa, hiçbir inanışla bağlantısı olmasa bu adamı gördüğü an, bu adamın yaptığı icraatleri, çalışmaları, halkın içindeki yerini, itibarını, güzelliğini, yüz güzelliğini, ses güzelliğini, tonunu, tınını gördüğü an insan bu adamın gittiği yoldan gidesi gelir. Evet. Biz de vazife gereği severek yaptığımız bu hizmeti sinemada değil, her alanda paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Sevgili Biray Dalkıran camimize geldiğinde hocam bir projem olacak, beraber olabilir miyiz? Hay hay dedim. Öyle mi geldi ilk teklif? Tabii çok doğal. Yani öyle ekrandan gülüp tanışmamız olmadı. Direkt yüz yüze, ben yönetmen olduğunu da bilmiyordum. Ama baktım oradaki ekibiyle çalışması, sanatçıya verdiği değer, bütün ekibin ondan hoşnut olması, bu beyefendinin yaptığı iş güzel olur dedim. Teklifini kabul ettim. Ama bu kabul edişim yaklaşık 1 sene önce falandı. Yakın bir zaman değil. Çekimler yeni oldu. Söz verdiğimiz için de sözümüzde durduk. Tarihi bir caminin içerisinde. Hatta evvelinde belki de başka mabet olan, sonradan değiştirilmiş, camiye dönüştürülmüş bir camide güzel bir çalışma oldu. İnşallah hayırlara vesile olur tüm insanlık İnşallah. Filmin fragmanını izleyelim bu arada. Sonrasında da Ben devam de ilk edelim defa sohbet. izleyeceğim. Öyle mi? İlk mi? Pekala. Benimle evlenir misin? Bir şartla. Babanın buraya gelmesini istiyorum ben. Ne söylediğinin farkında mısın Peri? Baban gelmezse ben de seninle evlenmem. Sen babamı tanımıyorsun. Ula şimdi mi aklına geldi baban oldum? Baba! Hiçbir baba oğluna bu kadar eziyet çektirir mi? Baba! Masallardaki kahramanlardan olman için ejderhayı yenmene gerek yok. Bir kadının hayalini gerçekleştir. Veya sadece bir kadını gülümset. Mert! Mert ya! Oğlum nereden çıktın lan sen? Yarın akşam sinemaya gidelim mi? Bunların tekrarlanmasını istiyorum. Prensesim. Masalların
ortak özellikleri mutlu sonla bitmeleri değildir. Bir varmış, bir yokmuş diye başlamalarıdır. Evet, Biray Dalkıran'ın gerçek bir hikayeden yola çıkarak senaryosunu tamamladığı Peri Masalı bir aşk hikayesini anlatıyor aslında, değil mi? Siz de filmde yine imam Tabii olarak imam rolünde oynadım. yer alıyorsunuz. Biraz rolünüzden bahseder misiniz? Kendinizi mi oynadınız? Şimdi hayat, estağfurullah. Hayatta insanın müracaat ettiği insanlar vardır, makam vardır. Aslında toplumun gizli hazinesi cami imamlarıdır. Hocam ne kadar iddialı sözler söylüyorsunuz diyebilirsiniz. Fakat cemaatin, camiye gelen cemaatin bir vakitlik bile olsa geldiğinde caminin hocasıyla dertleşmeyi, ondan feyiz almayı, ondan yol bulmayı, sıkıntısını gidermek için hangi yola başvurması gerektiğini sordukları bir makamdır. Yani imam müracaat makamındadır. İşte buradaki genç arkadaşımız da gelip babasını da ikna edemediğini, inatçı olduğunu, bunu nasıl geçebileceğini, nasıl yapabileceğini soracak şekilde cami dışında beni buluyor. Ve ben kendisine hacet namazı kılmayı öneriyorum. Bu da hacet namazı nedir hocam diyor. Hacet namazı nedir diye sorduğu an gel diyorum anlatalım. Şu anda da o sahneler herhalde değil mi? Birlikte karşılıklı oynadığınız o evet. Hacet namazına. Tamamen onun hacetini gidermek üzere namaz kıldık. Ben de kıldım. Bir başkası için de hacet namazı kılınabilir. Cemaatle kılmıyoruz. Şu an tamamen bireysel kılıyoruz ve orada namazı gerçekten kıldık. Rol icabı gösteri yapmadık. Zaten öyle yaparsak etkileyiciliği de olmaz. Kamera çekiyor diye namaz kılmadık. Öteki arkadaşım da aynı şekilde namazı kıldı. 2 rekat namaz kıldık ve orada dua ettik. Ülkemizde gerçekten hacet namazı biliniyor ama tam nedir Selman hacet Bey? namazı Ondan biraz... Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunaldığında, sıkıldığında, sıkıntılarından kurtulmak, hedefine ulaşmak niyetiyle 2 rekat, bazen 2 artırarak 12 rekete kadar kılıp Allah'a halini arz ettiği bir namazdır. Bunu da sahabe-i kiram çokça yapmıştır, tavsiye etmiştir. Kim sıkıntısından kurtulmak, hedefine ulaşmak, yapmak istediklerini yapmak istiyorsa Rabbine bu halini arz etsin. Ama 2 rekat namaz. Teşekkür namazı vardır, şükür namazı vardır, gece namazları vardır. İnsanlar hani şurada çalışırken bir arkadaş normal mesaisinin haricinde 2 saat daha sizin programınıza destek olmak için hiçbir karşılık beklemeksizin kaldığı an nasıl müteşekkir oluyorsunuz ona? Olmaz mı? Allah Teala da kendisi için, kendi rızasını kazanmak için, kendisinin rızasını kazanmak için kulunun 2 rekat kıldığı namazdan ve elini açıp kendisinden istemesinden hoşnut oluyor. Zaten sıkıntıyı, belayı da imtihan olsun diye değil, kulum bana dönsün diye verir Rabbi. Bu genç kardeşimiz de, hocam ne yapacağım, ben bu işin içinden çıkamıyorum, evlenmek istediğim kız babanla beraber geldi diyor, babam da bana inat ediyor, ne beni dinliyor ne de benim gittiğim yola geliyor, ne yapacağız deyince gel namaz kılalım dedik. Namazımızı kıldık, namazdan sonra da serüven çok daha başka şekilde gelişiyor. Bunun başka bir örneğini paylaşayım sizinle. Kurban Bayramı'nda Malezya'daydım. Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Başbakanlık binasının karşısında böyle doğal bir nehrin üzerinde muhteşem bir cami vardır. Putrajaya Camii. Eski Putrajaya ve yeni Putrajaya Camii'ydi. Çok büyük camiler. Orada Cuma'dan önce Kur'an okudum. Cuma namazını kıldık. Cuma'dan sonra imam ayağa kalktı. Çok genç bir imam. 27-28 yaşlarında. Aziz cemaat dedi. Ülkemizin ve tüm İslam aleminin ve insanlığın sıkıntılarının ortadan kalkması için hep beraber 2 rekat hacet namazı kılacağız dedi. Ya bu filmin daha vizyona girmeden bir parçası olarak benim orada bunu 10.000 kişiyle beraber 2 rekat namaz kılıp namazdan sonra ellerimizi kaldırıp hocanın söylediklerine, dileklerine, Rabbe arz edişine amin diyerek iştirak etmemiz çok manidar oldu. Hani biz böyle bir şey için filmde senaryo gereği namaz kıldık ama bunun dünyada yankısı var mı, uygulaması var mı? Malezya'da, Kuala Lumpur'da bunu gördük. Allah için namaz kılana düşman bile kurşun sıkmaz.
yanlış konuşmaz. Namaz kılana kimse ağzını açıp bir şey söylemez. Çünkü orada Hak Teâlâ ile buluşma var. İnsanın Rabbi ile buluştuğu en önemli, en yakın nokta secdedeki halidir. Ama secdeye gidemez insan. Bir gurur olur. İşler, güçler bir ağır gelir. Hatırlamak, hatırlatmak Zaman zaman da işte dediğiniz o anlamda gerçekten çok doğru. Elbette kulunun sıkılmasını ya da onu zorlamak istemez ama belki hatırlatma İşte gereği uçakta, hissediyor. uçak türbülansa düşünce, önümüzdeki arabalar birbirine girince, Evet. telefonlarla ek işleriniz veya sabit işiniz bir anda elinizden kaydığını duyduğunuz an veya kaymaya yüz tuttuğunu duyduğunuz an Allah'ım diyorsun. Aman Allah'ım, aman Allah'ım bana güç ver, bana dayanma gücü ver, bu imtihanı beni imtihan etme diye başlıyorsun dua etmeye. Ama önemli olan kapıya gelmeden bunu yapmak değil midir? Yani ölüm mü gelmesi lazım? İşimi kaybetmek lazım? Çocukla mı imtihan olmak lazım? Olmamak lazım. Allah Teala dua ile insanın, bakın dua çok önemli bir hazinedir. Yeryüzünde sadece insanın duası kabul oluyor. Kim başka dua ediyor? İnsan duasıyla kaderini değiştirebiliyor. Çok enteresan değil mi? Allah'ım diyorsunuz, veri hazinesi açılıyor. Siz o belleğe, ana belleğe, Rabbimizin katındaki o bellek, hani bugün tabirle ifade etmeye çalışıyorum. Allah'ım benim şu sıkıntımı gider deyip gözyaşıyla arz ediyorsunuz. Onun elinde her şey. Ama belki biraz daha pişman olmalı, olgunlaşmalı. Gerçekten o yaptığının günah olduğunu, hata olduğunu, aslında ne kadar yanlış olduğunu ve sana ne kadar acı çektirdiğini iyice hissettirerek onun istediği zamanda cevabını veriyor. Belki o an hemen düzelse biz onun karşılığını anlayamıyoruz. Çok enteresandır. Bu tatlı bir imtihandır. Hepimiz için geçerlidir. Ama Allah katında ve kullar katında değeri daha yüksek olan insanların imtihanları daha da ağır oluyor. Eğer başımıza sıkıntı gelmiyorsa, 10 yıldır maşallah hiçbir şey yok bende, hiçbir sıkıntım yok diyorsak o da ayrı bir olaydır. Bir insanın başına sıkıntı, bela, imtihan gelmiyorsa Allah'ım beni kulluk defterinden mi sildin diye dilekçe verip Rabbimize sormamız lazım. Çünkü çok enteresandır. Yani imtihanlar, sıkıntılar, belalar en yüksekten en aşağıya doğru. Peygamberlerden, sıddıklar, veliler, sadık, salih insanlara doğru taksim edilirmiş. Bana hiçbir sıkıntı, imtihan, korku, düşünce gelmiyorsa burada da bir sıkıntı var demektir. Onun için Allah imtihanlar vermesin demeyelim de Allah'ım imtihanları başarıyla geçmeyi bize nasip etsin. Üniversitede okumayanın imtihanı yok ki. Gidiyorsun oraya gitmek için, girmek için, okumak için, geçmek için master, doktora, yukarı doğru çıkarken hep bir imtihan. İmtihansız bir hayat cahillik gerektiriyor. Cahil olmak istemiyorsan imtihandan başarıyı da geçmeyi Rabbimizden isteyeceğiz ki bak ondan sonra ne güzellikler oluyor inşallah. Şimdi tabii siz çok sıra dışı bir isimsiniz. Hani biz sizi işte ne o akıllı tableti olan 4 dil bilen imam olarak tanıdık. Ve bir de buna bir film projesi de eklediniz. İnanın filmde oynamak, sinemada gözükmek düşüncesiyle bunu kabul etmedim. Allah hayırlara vesile kılsın. İlk defa oyuncu bir imam falan dediler. Bence herkes mi oyunculuğu? Yani siz öyle bakmıyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani bunu oyunculuk gibi değerlendirmiyorsunuz bizim ama. Bizim tiyatral anlatımımız olmasa camide, konferansta dinleyicimiz uyur. Mesela bir gün bir konferansımda çocuğun bir tanesi bir bağırdı. Benim sesim bile kısıldı. O kadar acı bağırdı ki. Şimdi herhalde Selman Hoca bu bağıran çocuğa ve ailesine kızacak. Lütfen çocuklarınızı getirmeyin veya dışarı çıkın. Çocuğunuza sahip çıkamıyorsanız lütfen getirmeyin diyeceğimi düşündüler. Annem babam da o gün konferanstaydı. Öğrencilerim de vardı. Şöyle bir bağırdım. Kim dedim bu çocuk? Kim Allah aşkına dedim ya. Allah aşkına gösterin bana. Aile iyice pustu. Yere doğru böyle bir utanıyorlar. Biziz diyemiyorlar. Çocuk da şaşkın. O da sessizlikten sonraki sessizlik onu da şaşırttı. Kim dedim ya bu şanslı aile? Kim? Bu çocuk bu yaşta bu kadar dik sesle bağırabiliyorsa bundan iyi bir hafız olur dedim. Güzel. Bana gelsin bunu ben hafız yapayım inşallah dedim.
bize göre olumsuz gibi gözüken şartları olumluya çevirmek de bizim insanoğlunun kabiliyetidir aslında. Sorduğunuz soruya dönecek olursak ben oyuncu olmak gibi ideali olan bir insan değilim. Ama bu rol hayatın içinde kendi yapmış olduğumuz hizmet olduğu için madem ki kaliteli bir film çekiliyor, güzel bir ekip var, biz de orada bize düşeni yapalım. Çünkü ben gerçekten eski Türk filmlerindeki o iğreti kıyafetle, saçı sakalı birbirine girmiş, cemaatten para isteyen, işte bana şunu verirsen senin için bunu yaparım diyen, işte camideki hoca, herkesin alt bendinde hoca para alır, hocaya para vermezsen okur, okumaz, işte hoca para adamıdır. Ya hocanın Şimdi tabii bulunduğu öyle bir makam, algımız var. Biraz ama bu önce filmlerin dediniz ya. hepsinde hepimizin Evet, evet. alt benliğinde var efendim. Hani Hoca çok imamlar yer. müracaat makamıdır dediniz ya biraz önce. Gerçekten polisin bilmediğini biz biliriz. Hakimin bilmediğini biz biliriz. Niye biliyor musunuz? Adam gelip bize anlatıyor. Anlattığının gerçeğini oraya anlatmıyor. Gerçeği bize anlatıyor. Bu sefer biz dert küpü oluyoruz. Kendi derdimizi unutuyoruz yemin ediyorum. Yani unutuyoruz ve o dertle dertlenip günlerce sızlanıyoruz ve adama çıkış bulmaya çalışıyoruz. Katil gelip bize anlatıyor. Hırsız gelip bize anlatıyor. Ama bir gün Katil gelip anlatıyor musunuz? anlatmaz olur mu efendim? Beni vuran adam da katildi. Benden 5 dakika önce vurmuştu adamı. Gözleriyle bana bakarken niye vurduğunu okudum ben. Seni de niye vuruyorum? Beni durdurmayacaktın dedi bakışlarıyla. Ama imtihan dünyası her şekilde. Burada insanların ne dediği değil, bu insan benim karşıma niye geldi, bana bunları niye anlatıyor diye değerlendirmek lazım. Niye ben? Bir tane yüksek bir iş adamı dedi ki, hocam dedi ya, benim dedi yüküm çok ağır dedi, cami yapıyorum ben dedi. Benden lütfen 1-2 sene para istemeyin dedi, hayır istemeyin camiye oraya buraya. Hep bana geliyorlar, niye dedi ya? Dedim ki hacı abi ne güzel bir şey hep sana gelmeleri. Niye dedi? Seni hayırsever olarak görmeleri ve hep senin vereceğini bilerek senin kapına gelmeleri de senin için bir hüsnü şehadettir dedim ya. Sen bunu kabul et dedim ya. Kabul etmezsen cimriliğe doğru gidersin. Yapma ya hocam öyle mi olur dedi. Kapıya gelenleri kızmayalım, teşekkür ederim Allah'ım bana gönderiyor diye. Ya veren el değil de alan el olarak gitseydik çok daha kötü olurdu. Evet. Onun için hep toplumun alt benliğinde yatan bu çok yiyen hoca, çok isteyen hoca modeli elhamdülillah. Peki neden böyle ilahiyat görevlileri, imamlar böyle tek tip gösteriliyor? Neden? Maalesef sinema sektöründe de saçı uzun olmayan yönetmenlere yönetmen gözüyle bakmıyorlar. Doktorların bir tipi olacak. İşte hocaların bir tipi olacak. Askerin bir tipi olur. Siyasetçinin bir modeli olur. Böyle bir şey olamaz. Olmaması lazım. Estağfirullah. İnnallâhe lâ yanduru ilâ suvarikum velâkin yanduru ilâ kulûbikum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah Teala sizin suretlerinize, ne giydiğinize, tipinize, dışınıza değil, kalbinizin içine bakar diyor. Madem böyle niye bakıyoruz? Mesela ben sakallı olmadığım için bazen de hocam sakal bırakmıyorsun. Madem bıyık bırak. Bu nasıl bir ifade? Bıyık mı imanı kurtaracak? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o gün Müslüman olmayanların tam aksine yapardı. Şimdi saçı böyle olan imam var mı? Yok. Niye? Hemen bir kalıba sokuyorlar. Hocam diyor bu sana yakışmıyor. Niye? Hocam imam böyle saçı bırakmaz. İmamların imamı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın saçları neredeyse sizin kadardı. Ne yapacağız şimdi? O da sünnet. Sünnet efendim. Ama o sünnete müsaade etmiyor. Neresi? Sistem. Mısır'da imamlar sakalsızdır %90'ı. Türkiye'de de sakalsız olmayanları imam olarak sıkıntılı bakıyorlar. Hocam benim sakalım bıyığım namaz kıldırmıyor. Kalbim, gönlüm, zihnim, dudağım, dilim, dişlerim bunlar Kur'an'ı okuyor. Hitabı yaptırıyor, duayı yaptırıyor. Önce buradaki benim imanıma ve kalp temizliğime bak ve yaptığım işteki kaliteye bak. Ondan sonra sakalıma bıyığıma gel. Onun da bir zamanı var. Yaşlanınca sakal bırakılacak diye bir şey yok ama hizmet alanımız daralıyor. Niye? Bunlar sakallı irticacı. Yapıştırdılar zihnimizin dibine. Yani çok kategorize ediliyor artık değil mi? Öyle bir sıkıntı var. Yavaş yavaş yıkıldığını düşünüyorum. İnşallah öyle de olmalı. İsteyen sakal bırakmalı, isteyen bırakmamalı. Yani burada bir sektöre göre saç kesimi maalesef
Bakın saçımın oldukça mütevazi, yani hiçbir şey de sürmüyorum. Bir köşe yazarı abimiz yazmış ya, imama bak, şey yaptırmış diyor, makyaj yaptırmış diyor, pırıl pırıl diyor, çıkıyor diye. Ne var bunda hocam ya? Karşısına geçtim böyle, ne var bunda dedim. Ya dedi, hoca dedin dedi, sakallı olacak dedi. Sen niye bırakmıyorsun, sen de hacısın dedim. Sen bırak. Falanca hoca dedi, bak dedim, o hoca 60 yaşına gelince sakal bıraktı. Mesele sakal bırakmak değil. Ben Mimar Sinan Üniversitesi'ne gidiyorum. Özel üniversiteye gidiyorum. Kimliksiz gidiyorum. Sohbet, muhabbet ilerliyor. Her şey bittikten sonra ben camide imamım diyorum. En başta imamım desem sigarayı söndürüyorlar. Eteğini aşağı çekiyorlar. Susuyorlar. Ben susanla konuşamam ki. Bir şey söyleyeceğim, bir şey alacağım. Bir şey söyleyeceğim, bu hocadır. Şimdi biz bununla konuşursak yanında bir espri yaparız, ayıp olur. Söylediğinizde ne görüyorsunuz yüzlerinde? İnanmıyorlar, kimliğimi gösteriyorum. İnanmıyorlar değil mi? Ama insanlarla paylaşmayı severim. Sevmeliyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün kimliklerini geride bırakarak çocuklarla konuşurdu. Mesela evinden bayram namazı için dışarı çıktığında bir çocuğu ağlarken görüyor. Niye ağlıyorsun evlat diyor. Ben ağlamayayım diye, kim ağlasın diyor. Bakmıyor. Bırak beni diyor ya. Bırak beni ey adam. Bırak. Ağlayacağım ben diyor. Niye ağlıyorsun diyor. Babam diyor peygamberle beraber katıldığı savaşlardan bir tanesinde öldü. Annem bir başkasıyla evlendi. Adam malımızı yedi. Evimizi aldı ve beni şu gördüğün halde bıraktı. Bayrama böyle gidiyorum. Herkes oynarken ben onlara bakıyorum. Beni de oyunlarına almıyorlar diyor. İster misin amcan olsun adı Ali olsun? İster misin ablan olsun adı Fatıma olsun? İster misin annen olsun adı Ayşe olsun? İster misin baban olsun adı Muhammed olsun deyince şöyle dönüp bakıyor. O gülen, ağlayan yüz birden güleç bir yüz haline geliyor. Eve alıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şunu güzelce yedirin, giyindirin, karnını da doyurun, dışarı bırakın deyince çocukların yanına gidiyor. Yahu sen biraz önce ağlıyordun, karnın açlıktan gerideydi. Üstünde de yırtık elbiseler vardı. Ne oldu sana deyince çocuklar biraz önce annem babam yoktu, kimsem yoktu. Artık benim bir amcam var. Adı Ali, benim bir ablam var adı Fatma, annem var adı Ayşe, babam var adı Muhammed aleyhisselam deyince hepsi diyor ki ya keşke bizim babamız da ölseydi de bizim babamızın adı da Muhammed olsaydı diye. Onun için Allah şefkat peygamberinin, rahmet peygamberinin gitti bu yoldan gitmeyi, baş okşamayı, sevinç serpiştirmeyi bize nasip eylesin inşallah. Şimdi tabii zaman zaman size daha önce de gelmiş film teklifleri ama onları herhalde çok içiniz almadığı için ya Hayır da efendim, o projenin içinde projeyi mi sevmediniz de? Proje değil efendim. Biraz da bu özgür bir zamanımıza geldi. Daha önce Diyanet İşleri Başkanlığı'nda resmi olarak imamdım. Şu anda bir stand-by derler ya. Bir boşluktayım. Bu boşluğu değerlendirdim. Bu arada maalesef tekrar gelirse imam yine böyle. imam arkadaşlarımızın hiçbirisi televizyonlara konuk olma hususunda bile geri duruyorlar. Çünkü televizyona çıktığınız an her an kendinizi kapının önünde bulabiliyorsunuz. Neden? Neden? Yani televizyona imamın çıkıp konuşma hürriyeti yokmuş. Öyle diyor. Çünkü imam konuşamaz diyor. Niye konuşamaz? Çünkü sorduğunuz soruların içerisinde fetvaya dayanan sorular olabiliyor. Bu soruya da hoca bildiği halde cevap verdiği an diyor ki bizim bir fetva merkezimizden birisi gelip konuşacak. Sen konuşamazsın. Ya ben 16 yıl imamlık yaptım. 3 tane master bitirdim. Müftü adayıyım. Hasek Eğitim Merkezi mezunuyum. Yani istersen müftü olacak kapasitem var. Belgem var elimde. Ben bu bilgilerimi insanlarla paylaşamayacaksam istifa ediyorum dedim. Bunu bir sene önce söyledim ben. Ama imamlık vazifesi peygamber makamı olduğu için elimiz imza atmaya gitmiyor hiçbir zaman. Allah'tan korktuğumdan, hiç kimseden korktuğumdan değil. Dolayısıyla bu teklifler başka zamanlarda gelirse değerlendirebiliriz. Proje güzelse ama içinde başka türlü sahneler varsa biz o sahnelerin içerisinde cemaat tarafından yadırganırız. Onun için bize uygun projelerde elimizden geleni Allah rızası için yapmaya gayret ederiz inşallah.
Çok teşekkür ediyorum Selman Ben Okumuş. teşekkür ederim efendim. Süpersiniz, harikasınız. Estağfurullah. Keyifli bir sohbetti. Estağfurullah. Ayaklarınıza sağlık bir kez Biz daha. teşekkür ediyoruz. Her şey ondayı burada noktalıyoruz. Sevgili izleyiciler, yarın yine hayatın içinden hayata dair konu ve konuklarımızla elbette karşınızda olacağız. Güzel bir gün geçirmenizi temenni ediyoruz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.